Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Koçlar. Bugünkü dersimizde DHT11 nem ve sıcaklık sensörünün kullanımını göreceğiz. Bu sensörü kullanmak için MicroC'de yazdığım kütüphaneyi kullanmaktayım. Bu kütüphaneyi sayfamdan indirebilirsiniz. DHT11 şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi kendi muhafazasına sahip, küçük, ucuz ve bence kullanışlı bir sensör. Tabii kullanım yerine göre değişir. Sensörün özelliklerine değinmek gerekirse çözünürlüğü 1'dir. Yani nem veya sıcaklık okunurken örneğin 20 derece okunabilir ama 20,5 derece okunamaz. Yani küsurat yoktur. Tam sayı olarak sadece sonuç verir. Bunun dışında 5 voltla çalışır. Datasheet'ine göre 20 metreye kadar veri gönderimi yapabilir. Bir sıkıntı çıkarmaması gerekiyor. Bence tek kötü yanı tek kablo protokolü kullanması. Bu sebeple gelen veriler lojik durumuna göre değil, süre durumuna göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da biraz sıkıntı yaratmaktadır aslında. Onun dışında ekstra bir sıkıntısı yok. Tabi aşındırıcı sıvılarla veya kimyasal sıvılarla kullanılması önerilmiyor. İçindeki sistemi bozacağı için, yani onlar için bir koruması yok. Sadece normal su buharı veya hava nemi ölçümü için kullanılması önerilmektedir. Şimdi MicroC'ye geçelim. Burada kodları birlikte yazarak sensörün çalışmasını inceleyelim. Tabii ben ilk olarak önceden kendi ekran kütüphaneme göre bağladığım grafik LCD'nin tanımlamalarını yaptım. 128'e 240 bir grafik LCD kullanmaktayım ben. Ardından burada gördüğünüz gibi sensörün DHT11'in pin tanımlamasını yaptım. Ben RC7 bacağına bağladığım için buraya RC7 yazdım. Ekran kütüphanemin tanımlamasını yaptıktan sonra ekrana yazdıracağımız verilerin anlamsız olmaması için hangisi ısı, hangisi nem verisi onları göstermek istiyorum. Onun için kendi ekran kütüphanemin fonksiyonlarını kullanarak ekranda bazı yazılar yazdıracağım. Tabi siz hangi ekranın kütüphanesini kullanıyorsanız onun yazı yazdırma fonksiyonunu kullanmanız gerekmektedir. Şimdi başlayalım. Evet, bundan 2 tane daha kopyalayalım. Bunları ilk olarak ekran açıldığında bomboş gözükmemesi için dışarıya aldım. Şimdi bir while döngüsü oluşturarak sürekli ölçüm yapmayı sağlayacağız. Evet, şimdi burada tamamlamadan önce fonksiyona gidip bazı şeyleri anlatmam gerekmekte. Fonksiyon, hatta çağıralım. Zaten tek bir fonksiyonumuz bulunmakta. Fonksiyon çağırdığımda gördüğünüz gibi char tipine ait bir pointer istemektedir benden. Bu fonksiyonun özelliği gereği DHT11'den 40 bit veri gelmektedir. Bu 40 bit tabi büyük bir veri bloğu olduğu için bunu 8-8 bölerek 5 elemanlı bir diziye yüklemektedir. Dolayısıyla bu veriyi dışarı aktarmak için sizden de 5 elemanlı bir char dizisi istemektedir. Ben burada yine veri adında 5 elemanlı bir char dizisi oluşturdum. Dolayısıyla okuduğu veriyi buraya aktarmasını istiyorum. Onun için sadece buraya o dizinin adını yazıyorum. Diğer yandan DHT11 40 bit veri yollarken verilerin doğruluğunun kontrol edilmesi için bir kontrol kodu yollamaktadır. En son gönderdiği 8 bitlik veri bu kodu içerir. Dolayısıyla verilerin de doğru gelip gelmediğinin denetlenmesi gerekir. Aksi takdirde her gelen veri yazdırılırsa yanlış sonuçlar çıkabilir. Sadece doğrulanmış verilerin yazdırılması gerekir. Bunu da return'e geri döndürmektedir.
Eğer fonksiyon 0 verisi döndürürse veriler hatalıdır. Bir değeri döndürürse ancak veriler doğrudur. Dolayısıyla bunu da herhangi bir değişkene atadım. Yukarıda char tipinde belirtmiştim. Değer verisi de fonksiyonun, daha doğrusu DHT11'den gelen verilerin doğru iletilip iletilmediğini kontrol edecek. Buna göre şartımı yazıyorum buraya. Yani DHT11 fonksiyonundan gelen veri 1 olmadığı sürece, yani 0 olduğu sürece, yani hatalı olduğu sürece bu döngü sürekli dönecek. Ne zaman 1 olursa o zaman döngüden çıkacak. Buraya bir de bekleme koyalım. Burada 6,5 saniye bekleme koydum. Çünkü DHT11'in datasheet'ine göre, yine orada incelediğimizde göreceksiniz, sensörün tepki süresi en az 6 saniye, en fazla 10 saniye olarak görülmektedir. Dolayısıyla 6,5 saniye ortalama bir bekleme süresidir. Eğer çok kısa sürelerde bekleme koyarsanız hatalı sonuçlar alırsınız. Onun için en az 6 saniye bekleme yapmak gerekmektedir. Bildiğiniz gibi direkt değerleri ekranda yazdıramıyoruz. Bunu string'e çevirmemiz gerekmektedir. Ben MicroC'nin standart çevrim kütüphanesini kullanıyorum. Word to str ya da Short to str olması lazım. Bir tane daha vardı. Evet, burada bir açıklama daha yapayım. Neden veri 0? Biraz önce anlattığım gibi 5 elemanlı bir dizi oluşturduk. Burada 40 bit veri gelecek bize. Yine DHT11'in datasheet'inden incelediğimiz ve test ettiğimiz sonuca göre ilk dizi NEM'in desimal, yani sabit kısmını vermektedir. Birinci dizi ondalıklı kısmını vermektedir. Ancak dediğimiz gibi çözünürlük 1 olduğu için ondalıklı kısımdan bir okuma yapılmaz. Aynı şekilde üçüncü dizi sıcaklığın tam sayı kısmını vermektedir. Dördüncü dizi sıcaklığın ondalıklı kısmını vermektedir. Ve en son 5. dizide kontrol amacıyla gönderililen checksum denilen kontrol bitlerini vermektedir. Dolayısıyla ben burada NEM'i okumak istediğim için birinci diziden başladım. Birinci diziyi string'e çevirdim ve bunu ekranda yazdıracağım. Yine yazı yazma fonksiyonuyla buradaki text txt tamamen rastgele bir isim. Buradaki eleman sayısı 7-8 de olabilir. Bu MicroC'ni zaten F1'e bastığınızda bunu görebilirsiniz. Hatta şu şekilde bakabiliriz. Çevrim kütüphanesine geldiğinde burada 6 elemanlı bir char dizisi istemekte. İsminin ne olduğu önemli değil. Dolayısıyla oradaki eleman sayısı oradan ileri gelmekte. Çevrim için gerekli olan eleman sayısı. Text'i yazdırdık. Ve şu nem değerini kopyaladım buraya. Zaten aynı. Şimdi ısıyı yazdırmak istiyorum. Yine aynı şekilde kopyaladım. Dediğimiz gibi bu 1 yaparsam nem'in ondalıklı kısmını okumuş olurum. Bunu dolayısıyla 2, yani dizinin 3. elemanı yaptığım için sıcaklığı göreceğim. Evet, bunu da kopyalayabiliriz. Sadece yerlerini değiştirsek yeterli. Isı değeri. Bunları eklemek tabii ki şart değil. Sadece daha anlamlı gözükmesi için. Bir kontrol edelim. Sonsuz döngüye girecek. Do while olduğu için zaten direkt girecek ve fonksiyonu okuyacak. 6,5 saniye bekleyecek. Veriler onaylanmadığı müddetçe do while döngüsü devam edecek. Onaylandığı zaman aşağıya geçecek ve yazdırıp bize gerçek değeri gösterecek. Şimdi Pike bunu yükleyerek görelim.
Evet, kütüphanelerin içinde. Evet. Kamerayı yaklaştırayım daha net görmek için. Evet. Şu anda bekliyor. Veriler doğrulana kadar. Evet, şu anda veriler çıktı. Nemi 38, ısıyı da 22 derece göstermekte. Evet, yanına koyduğumuz nem ölçer ve ısı ölçer de 23.2 ve %42 vermekte. DHT11 ısı için %2, nem için %4 artı eksi yanılma payı vermektedir. Dolayısıyla şu an gösterdiği değerler o pay içindedir. Tabii yandaki ısı ve nem ölçerin de ne kadar kaliteli olduğu tartışmalı. Yani basit bir Çin malı cihaz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Hatta basit bir ısı kaynağıyla ısıyı arttırarak sonucu görelim. Bunun için ısıtıcı havayı uzaktan tutalım. Evet, gördüğünüz gibi 26 dereceye çıktı. Tabi ona paralel nem de değişiyor sürekli. Evet, tepki süresi biraz az olduğu için geç cevap vermekte. Gördüğünüz gibi ısı bir anda 36'ya çıktı. Nem de 16'ya, hatta gittikçe daha düşmeye devam ediyor. DHT11 bu şekilde, zaten basit bir sensör. Tek bir fonksiyondan oluşmakta. Aklınıza takılan veya anlamadığınız noktaları soru cevap formuna sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.